Merhabalar. Ah, ben Geciktiğim için size özür dilerim. telefon ediyordum şimdi size. Kusura bakmayın. Bir Hoş ufak bir geldiniz gecikme oldu. hocam. Problem yok. Tamam. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür Hoş geldiniz. ederiz. Ya Hoş ben çok geldiniz. heyecanlıyım. Bir de böyle bir baş ağrısı girdi. Şimdi böyle hemen bir parol aldım. Aa, Biraz stres yaptım herhalde. ya doğru yerdesiniz. Karşınızda 10 tane doktor var. Rahat olun yani. Tamam, o zaman bir şey olursa artık. Tabii, onlar yani İstanbul'dan üfürdüler mi? Siz neredeyseniz oraya kadar gelir yani. Hele Tamam. Konyalıların üfürüğü çok önemli yani. Elif Hanım hoş geldiniz. Sizi de co-host yaptık herhalde. Tamam. Evet, hoş Şimdi geldiniz Elif hocam. merhabalar, hoş bulduk. Buyurun, Sayın hocamla beraber. Paylaşımı yapabiliyorum sanırım, Evet. değil mi? Tabii ki. Evet, lütfen. Hemen yap. Arif Hocam hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Gözüküyor mu şu anda? Evet, Gözüküyor, gözüküyor. gözüküyor. Ha, Gayet güzel. tamam. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz hocalarım. Yunus Emre'nin transandantal bakış açısıyla ilgili bir sunum hazırladım. Sunumumda öncelikle mistisizmin tarihiyle alakalı bir bölüm koydum. Çünkü Yunus Emre'yi anlayabilmek için biraz mistisizmi en baştan anlamak gerekiyor. Onu o şekilde düşünüyorum. Mistisizmle giriş yapacağım ve mistik örneklerden, dünya örneklerinden de biraz bahsedeceğim. Sonra da sözü Yunus Emre'ye vereceğim. O bize kendisini anlatacak diye düşünüyorum. Hadi hoş geldiniz. Burada kaynaklarımdan bahsettim. Bütün dinler aşkın varlıkla insan arasında tek bir bağ kurma noktasında birleşirler. Diğer yandan felsefi açıdan insanla aşkın varlık arasındaki bu bağ dinlerin aracılığını her zaman gerektirmeyebilir. Bu bağ aracısız da kurulabilir. Felsefe bunu söyler. Benim görüntüm geliyor değil mi? Evet, Tamam, görüyorum. ben şimdi tamamdır. Felsefe ile mistisizm, felsefedeki mistisizm kavramıyla dini mistisizm aynı şeyler değil. Bunu sistemli veya sistemsiz şeklinde indirgeyebiliriz. Dindeki mistisizmin çünkü aklı tatmin etmek gibi bir davası olmadığı için sistemli bir şekli de yoktur. Ama felsefe mistisizmi sistemli hale getirmeye çalışır. Aklın kavrayamayacağı hakikatleri mistik sezgiyle bilmek manasında onunla aynı iddiayı paylaşır. O yüzden de felsefe rasyonel bir sistem kurmaya çalışır mistisizmle alakalı. Bununla beraber dini anlamdaki mistisizm önceleri kişinin sadece kendi derin tecrübesini kazanması gayesini taşırken daha sonra bu gayeyi felsefi bir sistem haline getirmeye başlamıştır. Şurası önemli çünkü İnsan da dini anlamdaki mistisizm de bir noktadan sonra sistemli hale gelmek zorundadır. Bu kaçınılmazdır. Çünkü insan mistik tecrübeler yaşadığı zaman kendi tecrübelerini başkalarına anlatma ihtiyacı duyuyor. Başkalarına da ortak etmek ihtiyacı duyuyor. Hatta bizzat kendi kendisini inandırmak durumunda kaldığı için onu akli bir sistemin gerekleriyle donatmak mecburiyetinde. Mistisizmden bahsedince ezoterizm kavramından da bahsetmek gerekiyor. Ezoterizm Yunanca'da içsel, gizli anlamına geliyor. Eisoya, ezoterikos kökünden gelen bir sıfat. İnsan çevresiyle etkileşim kurduğu süre içerisinde çevresinde gerçekleşen olayları yorumlama ve yargılama biçiminin nasıl olduğunu anlatan bir kavram, ezoterizm kavramı. Biraz böyle insanın kişisel algılama düzleminin yetersizliği, sınırlı bilgiye sahip olmasından dolayı bu bilginin gelişmesi için fazladan çalışmak ve algıları açmak için
kendini geliştirmesi gerektiğine dair bir akım, yani bir düşünce. Ezoterizm kavramının birçok aslında farklı tanımlamaları var. Geniş tanımlamaları var, dar tanımlamaları var. Basamaklara ayırmışlar, birçok kaynakta okudum. Fakat bana göre ezoterizm hem içkin hem de aşkın bir düzlemde duruyor. Kişinin kendi dünya algısı üzerinde durduğu için içkin özellikleri olduğunu düşünüyorum. Ama bu algıları genişletme yoluyla aşkın bir düzleme taşındığını düşünüyorum. O yüzden de ezoterizm kavramı aslında mistisizmi kapsayan bir kavram bana göre. Mistisizmin kelime manasına gelirsek, yani gizemcilik ya da sırriye diyoruz. Gizem, mystery kelimesinin etimolojik kökeni işte gözleri ağzı kapamak, susmak, sükun bulmak anlamına gelen bu Grekçedeki muein kelimesinden türüyor. Sır tutmak anlamında aslında. Latince'ye de mysterium'dan mustes, mustikos, mystic, mystical kelimelerine dönüşerek, yani kelimenin etimolojik kökeni bu şekilde. Bütün dinlerin içinden akan büyük manevi nehir olarak bir tanım gördüm. Çok hoşuma gitti bu tanım. En geniş anlamıyla da hikmet, ışık, aşk ve bizim hani tasavvufta hiçlik, yokluk diye isimlendirdiğimiz tek hakikatin bilincine varmak olarak gizemcilik tanımlanıyor. Fakat bu tanımlar tabii bir yetersiz. Yani yetersiz derken mistik tecrübeyi anlatmak çünkü çok zor. Algılama yoluyla bir gizemcinin varmaya çalıştığı o hakikati anlatmak, açıklamak çok zor olduğu için bu tanımlar sadece bir yol gösterici, bir pusula gibi algılayabiliriz. Ama mesela gönül bilgeliği ya da gnosis dediğimiz marifet bize mistisizmle ilgili daha fazla fikir verebilir. Talip ya da talip yerine salik de diyebiliriz. Yani seyri suluk kemale erme yoluna kendini adayan kişi nihai hakikate giden yola bir kez girdi mi ona ancak kendi iç ışığı yol gösterir. Kendisini bu dünyaya bağlayan bağlardan kurtuldukça ya da bizim Sufizm'de söylediğimiz gibi gönül aynasını parlattıkça bu ışık gittikçe güçlenecektir. Bunu mesela Via Illuminativa, aydınlanma yolu, Hristiyan gizemciliğindeki Via Purgativa, arınma yolu şeklinde tanımlayabiliriz. Son hedefte Unio Mystica, gizemli birlik. Bu vuslat olarak ya da kavuşmak olarak Allah'ın ezeli nuruyla sarılı ruhun görülebilenin ötesini gördüğü visio beatifica, Allah'ın cemalini görme olarak deneyimlenebilir ve ifade edilebilir. Mistisizmi tanımlarken bir tecrübe tipi olarak tanımlıyoruz. Bir çeşit bilgi yolu, bir çeşit şuur hali. Bu mistik tecrübe mutlak bir gerçeklik veya Tanrı'yla temaşa, Tanrı'yla birlik olmaya dayanan doğrudan aracısız bir temas ya birleşme olabileceği gibi Tanrı'nın o tecrübeyi, mistik tecrübeyi yaşayan insana nüfuz etmesi şeklinde bir duygudan da bahsedebiliriz mistisizm dediğimiz zaman. En önemli özelliği mistisizmin kişiye özel, yaşanan fakat anlatılamayan, yoğun ve biricik bir tecrübe olması. Bu yüzden hani asıl sıkıntı burada anlatmanın çok zor olması. Mistik tecrübe onu yaşayan kişiyi aydınlatan, kişiye kurtuluşunu sağlayan, kişinin tümüyle pasif olduğu ve her an her yerde kişinin başına gelebilecek, onun değerlerini, yaşantısını, bütün bir bakış açısını tamamen değiştirebilecek yoğunlukta bir tecrübeden bahsediyoruz mistik tecrübe dediğimiz zaman. Şimdi de mistisizmin tarihsel kökenlerine baktığımız zaman Hint mistisizminden, Yahudi mistisizminden ve Hristiyan mistisizminden bahsetmek istiyorum. Çünkü tasavvuf ve sufizmden beslenen Yunus Emre düşüncesi, Yunus Emre'nin aşkın bakış açısı
hani etkilendiği ya da birbirini etkileyen kurumlar olarak görüyorum bu kurumları ya da aynı coğrafyada benzer coğrafyalardan birbirlerinden etkilene gelerek en sonunda bu tasavvufun oluştuğunu düşünüyorum. O yüzden de diğer mistisizmlerden de yani tarihsel süreçten de bahsetme gereği duydum. Hint mistisizmi dediğimiz zaman ilk akla gelen Brahmanizm. Yani burada Brahmanizmi anlatacağım ve Brahmanizme tepki olarak doğan Budizm'den de bahsedeceğim. Çünkü hani Hint mistisizmi dediğimiz zaman Buda'dan bahsetmeden Hint mistisizmi açıklayamayız. Çok eski zamanlardan beri gelen bir sürü kural ve inançları taşıdığı için aslında bütün dinlerin bir ansiklopedisi gibi görülebilir Hint mistisizmi. Kas sistemi içinde en yüce olarak kabul edilen Brahmanlar. Brahmanların böyle katı kuralları var. Bu katı kurallar mesela tek başına yaşamak isteyen bir Brahman evini, ailesini terk edecek, ormanda yaşamaya başlayacak. Ot ve meyve tüketecek. Elbisesi ağaç kabuğundan olacak ya da pis bir post giyecek. Sabah akşam banyo yapacak, saçını uzatacak. Çünkü asıl amaç fiziksel evrene bağlı kalıp mutluluğu burada arayanların hakikat bilgisini elde etme sonucu kazanılacak özgürlüğe ulaşamayacakları düşüncesi. Yani fiziksel dünyadan bütün bağları koparma, bu sebeple katı insanın isteklerini katı bir şekilde törpüleyen bir sistemleri var Brahmanların. Manu yasaları bu çileci hayat hakkında bize bilgiler veriyor. Bu Manu yasalarının Hristiyanlıktan yüzlerce yıl önce yazıldığı kabul ediliyor. Burada mesela şöyle deniyor yasalarda, Hint mistisizminde: dünyadan kendini soyutla, oruç tutarak Tanrı'nın yardımını kazan, nefsine uyma, vücudunu aşırı isteklerine boyun eğdir. Yüzüstü ya da sırt üstü sürün. Bakın burada çok Hint mistisizmin özellikle Brahmanizmde çok katı kurallar olduğunu görüyoruz. Yani böyle kurallar daha başka mistisizm şekillerinde ben görmedim, okumadım. Yüzüstü, sırt üstü ya da sırt üstü sürün. Parmakların üzerinde bütün gün dur. Ya hep oturarak ya da ayakta durarak kal. Yalnızca güneş doğarken, öğlen ve güneş batarken suya git, banyo yap. Ya da güneşin en hararetli zamanında böyle 5 ateş tutuştur. Yağmur düşerken soyun, kışın ıslak elbise giy gibi insanı hakikaten fiziksel koşullar anlamında çok zorlayan katı kuralları var. Kişinin zorluklara dayanma gücünü test eden böyle ve dayanma gücü arttıkça azizlik derecesine ulaşacağını söyleyen bir düstur diyelim. Bu bağlamda insanlar mutlu olabilmek istiyorlarsa açgözlükten ve sahiplenmekten uzak durmaları gerektiğini söylüyor. Bu asketik hayat hem geçmiş günahlara kefaret oluyor hem de bundan sonrası için bir günahlardan uzak durmak için bir yol gösteriyor münzevi için. Ağaçların içinde münzevi bir hayat yaşıyorlar. İsa'dan 1500 yıl önce bu tür bir Doğu Asya'daki yaşantının belirdiğini söyleyebiliriz. Yeniden doğuş döngüsüne de tabii Brahmanizm'de yeniden doğulacağına inandığı için bir an önce bu döngüden kurtulup ızdıraptan kurtulup yeni hayata geçme duygusu da var bu yalıtımdan. Toplumdan yalıtma, oruç, çile, hayattan el çekme ve meditasyon. Bunlar sayesinde bu yaşam döngüsünden özgürleşmenin mümkün olabileceğini düşünüyor Brahmanlar. Puranalar dönümü diye kabul edilen milattan sonra 300-750 tarihleri arasında kutsal yazıtlar var ve bu kutsal yazıtlara göre Brahmanlar yaşıyorlar. Eskiye dair her şeyi anlatmaya çalışıyor ve Hinduizmin temel kaynaklarından bir tanesi kabul ediliyor. En yüksek mertebe Hinduizm'de Sanyasinlik ya da Brahmanizm'de diyelim. Sanyasin olabilmek için 20 yıllık bir asketik hayat, bir çileli hayat geçirmek gerekiyor. Bir nefis mücadelesi gerekiyor. Beden ve zihin tamamen dünyevi işlerden uzak kalması gerekiyor. Esas gerçekliğin dışarıda değil, içeride olduğunu fark edilmesi gerekiyor. Ve her şeyin kendisinden çıktığı ruh insanın içinde, varlığın en derin gerçekliğinde, kalbin özünde. Cahiller
dışsal arzunun peşinde koşar, ölümün tuzağına düşer. Bilgeler ise ölümsüzlüğü anlar, ebedi gerçekliği, sonlu olan şeylerin dünyasında aramazlar. Temelde inanış bu şekilde kendi içlerine yöneliş şeklinde. Hint Vedalarında da bu tecrübelerle ilgili bilgiler var. Bu metinlerde de yine fiziksel olanın ötesinde kalan şeylerle, metafizik olanlarla ilgili bilgiler var. Fakat bir özdeşleştirme, bir çağrışım yaptırıyor bu metinler. Mesela bir yırtıcı hayvana hakim olmak istiyorsan çocuğunu onunla özdeşleştir. Çocuğuna hakim olursan hayvanı da kontrol edebilirsin gibi. Ve çocukla özdeşleştirdiğin şey ne kadar çok olursa o zaman o kadar çok şeyi tasarrufun altına alabilirsin gibi bir gücün özdeşleştirilerek kazanılması gibi bilgiler içeriyor. En sonunda da bu en son aşamada her şeyle bir olan şey. Yine Hint felsefesinde, Hint mistisizminde bir olanı sonuç olarak bir olana giden en nihayetinde varılmak istenen hedef bir olana varmak. Bütün evreme hakim olan bir ilke, her şeyi kendisine indirgeyebileceğimiz bir tek. O zaman sonsuz güce ulaşmış oluyor Hinduizm'de felsefe. Burada mutlak güçten kasıt Tanrı, Brahman ya da Timan dediğimiz hayat, arzu ve kötülüklerin kaynağı kabul edildiği için hayattan kaçmaya çalışıyorlar. Ve hani en son nihai özgürlük noktasına da Nirvana deniyor. Bir de Brahmanizme tepki olarak doğan, Brahmanizmin katı kurallarını esnetme yoluna giden Buda'dan bahsedeceğim. Bu da çok zengin bir ailede doğmasına rağmen mutluluğu bulamıyor ve birçok yeri ziyaret ederek işte vaazlar veriyor ve etrafına keşişleri toplayarak bir keşişler ordusu gibi bir teşkilatlanma kuruyor. Bu keşişler işte bir sanga teşkilatı kurup bir manastır düzeni kuruyorlar ve bir dilenci keşişler topluluğu haline geliyorlar. Buda'nın bu teşkilata girilmesi için çeşitli kuralları var. 10 tane kuralı var. Hükümler dışında bir hayat sürmeyeceğim. Verilmeyen şeyleri almayacağım. Hiçbir şekilde cinsel ilişkide bulunmayacağım. Doğru olmayan şeyleri söylemeyeceğim. Dine zarar veren ve kişiyi sarhoş eden içkileri kullanmayacağım. Öğleden sonra bir şey yemeyeceğim. Dans, müzik gibi şeylerin sergilendiği ortamlardan uzak duracağım. Vücudu çiçeklerle süslemek, koku kullanmak gibi alışkanlıklardan uzak duracağım. Beden hoşluğu verecek iskemle, sedir gibi lüks yerlerde oturmayacağım. Altın, gümüş gibi şeyleri kabul etmeyeceğim. Burada Brahmanizm kadar katı kurallar yok ama yine tabii çeşitlilik, çileci yine kurallar var. Bizzat eskiden ilk etapta üyeler Buda tarafından bizzat seçiliyor fakat sonra diğer keşişlerin seçimine bırakılıyor. Buda'nın ahlak yasaları da hayvanları öldürmemek, temel yasalar. Hayvanları öldürmemek, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, yalan söylememek, alkollü içkiler kullanmamak şeklinde. Budist keşişlerin 3 tane elbisesi oluyor. Bir tane dilenme tabağı, bir tane kuşakları, bir usturaları, bir iğneleri, bir de su içerken böceklere zarar vermemek amacıyla süzgeç olarak kullanılabilecek bir örtüleri. Bu çok enteresan geldi bana. Su içerken böceklere zarar vermemek amacıyla bir süzgeç örtüleri var. Başlangıçta ormanda ve çeşitli yıkıntılarda ikamet ediyorlar. Sonra evlerde ve tavan aralarında ikamet etmeye başlıyorlar. Budizm'de de yine en büyük amaç Nirvana'ya ulaşmak. Ama Nirvana'ya sadece keşişler ulaşabiliyorlar. Budizm yaşama arzusunu söndürerek kurtuluşu vaat eden bir yöntem. Şöyle sayfayı büyütmeye çalışıyorum. Hızlı mı gidiyorum? Nasıl Gayet güzel Elif Hocam. Devam. Memnun musunuz? Bir sıkıntımız var mı? Hiçbir sıkıntımız yok. Sizin olmasın yeter.
Tamam. Uzun geldiyse biraz kısa tutabilirim. Hani Zamanımız var, keyfinize bakın. tamam. O zaman biraz da Yahudi mistisizminden bahsedeceğim. Hint mistisizminden bahsettim çünkü hani bütün ortak bir kültüre sahip olduğu için, bir hani ansiklopedi gibi kabul edildiği için Hint mistisizmi, önce onunla başladım. Şimdi biraz Yahudi mistisizminden ve Hristiyan mistisizminden bahsettikten sonra tasavvufa geçeceğim. Sonra da Yunus Emre şiirlerine geçeceğim. Yahudi mistisizmi dediğimiz zaman da ilk Kabala aklımıza geliyor. Kabala'nın ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli teoriler var ya da çeşitli fikirler var. Kabala'nın İsa'dan önce 1800'lerde ortaya çıktığına dair bir görüş var. Kudüs'te Hazreti İbrahim'in ya da Abram'ın doğruluk kralı olarak bilinen Salem kralı Melkisedek tarafından kutsanmasıyla başladığını söylüyor tekvine göre. Yani mistisizmin doğuşunun çok çok eskiye tarihlendiğini söyleyebiliriz bu kaynaklara göre, yani bu görüşe göre. Milattan önce 12. yüzyılda Sina Dağı'nda Tevrat'ın verilmesiyle başlamış olduğu da söyleniyor. Bazı kabalistler Kabala'nın ilk insana ilk günahından sonra yaratılıştaki soyluluğuna ve mutluluğuna yeniden kavuşmasına yardımcı olmak için melekler aracılığıyla cennetten indirildiğini, yani bu da Kabala inancının ilk insanın yaratılışıyla birlikte doğduğunu söyleyen bir görüş. Diğer İbrani yasa koyucuları gizli Kabala bilgilerinin 40 gün boyunca Sina Dağı'nda kalan Musa'ya doğrudan doğruya Tanrı tarafından verildiğini öne süren bir görüş de var. Hazreti Musa da bu ödülü paylaşmak üzere 70 yaşlı bilgeye iletiyor ve bunlar kelime kelime, ağızdan ağza herkese ulaşıyor ve Peygamber Ezra'ya kadar gelen gelenek Tevrat'la birlikte yazıya geçiriliyor. Bazı kabalistler de daha farklı bir görüş belirliyorlar. Tevrat'la aynı zamanda geldiğini söylüyorlar. Onlar da geleneğe göre küçük bir mistik gruba aktarıldığını ileri sürüyorlar. Burada dikkatimi çekti. Abraham ile gelen sözel gelenek, Mısırlı bir rahip olan Musa'nın eski Mısır'ın tüm eski ve gizli sırlarını eklemesiyle Kabala'nın ortaya çıktığını söylüyorlar. Burada yine Mısır'ın bilgeliği, Mısır'da eski tarihlerden beri hani biraz sonra Hristiyan mistisizminde de yine aynı konudan bahsedileceği için biraz dikkat çekmek istedim. Eski Mısır'ın gizemleri ve sırlarının Kabala ile birlikte bir sözel gelenekten birbirlerine aktarıldığını öne sürüyorlar. Kabala'da hahamlar ve Yahudi mistikler tarafından sürdürülürken 8. yüzyıla geldiğinde sözelden kitaba geçiriliyor. Kurulmanın kitabı Sefer Yazirah ile birlikte artık Kabala'nın bir kitabı oluyor. Sefer Yazirah'tan sonra bir kitap daha yazılıyor 13. yüzyılda, Sefer Hazorah. Bu kitap Merkava olarak da biliniyor. Ben Merkava diye bahsedeceğim. Merkava, parlaklığın, aydınlığın kitabı gibi. Tanrı'ya vecd yoluyla ulaşılabileceğinden bahsediyor bu kitapta. Tanrı, evren, gizli bilimler, bilim üzerine metafizik teorilerin incelendiği konuşmaları içeren bir kitap. Kitapta önerilen yöntemler bazı kabalist gruplar tarafından günümüzde de hala uygulanıyor. Seçkinler için düşsel bir yolculuk olarak kabul ediliyor. Kabalistler tarafından sadece yapılabilecek bir yolculuk. Bazı Kabala'da çok fazla sembolizm, sayılar, harfler, sözcükler üzerinde durulduğunu gördüm ben. Bu sihirli bir kitap gibi Tevrat'ın sözlerinin örtülü olduğu ve aslında Tevrat'ta bambaşka bir şeyler anlatıldığına dair bir inançla aslında ortaya çıkıyor Kabala. Sihirli sözler ve formüller biliniyor ve bu sihirli sözlerle her bir gök katının kapısında bekçilik yapan meleklerden geçiş izni alınıyor. Hatalı bir sözcük kullanılırsa, hatalı bir
gizemli sözcük kullanılırsa ya da mühür kullanılırsa bunun çok böyle tehlikeler yarattığı, yaralanmalara, ölümlere sebep olduğuna dair rivayetler var Kabala'da. Bir tane öyküye göre Merkava uygulamasına kalkışan 4 kişiden birisi ölüyor, birisi deliriyor, diğeri dinden çıkıyor. Öteki kalan da gerçek bir düşsel deneyimi sonuçlandırabilir. 4 kişiden sadece bir kişi başarılı olabiliyor bu deneyi sonucunda gibi çeşitli rivayetler anlatılıyor. O yüzden sözcüklerin ve sözcük sayılarının, kullanılan sözcük sayılarının ve harflerin kesinlikle işte Kabala inancına göre çok doğru ve yerinde kullanılması gerekiyor bu basamakların geçilebilmesi için. Bir dakika ileri gittim sanırım biraz. Kabalistler tarafından kullanılan çok çeşitli teknikler var. Genelde fiziksel yaşamdaki bazı davranışlar dinsel ritüellerin tanıklığına dönüşüyor. Yaşanan her şey Tanrı'nın takdiri, şikayet edilmemesi gerekiyor. Derin düşünme, contemplation, bilgi edinmenin bir yolu olarak kabul ediliyor. Birçok inanan insan Tanrı korkusunu duyabilir veya aşkını hissedebilir ama Kabalist sadece Tanrı korkusu ve Tanrı aşkını istemiyor. O Tanrı'yı bulmak istiyor. Onun yolu yine tasavvufta olduğu gibi cemali görme yolu gibi bir yol aslında. Kendi mikrokozmosunu ve evrenin makrokozmosunu inceleyip derin düşünceye dalıyor. Böylece Tanrı'ya ulaşma yollarını deneyimliyor Kabalistler. Kabalistler uzun uzun emekler neticesinde bir takım dönüşümler yaşıyorlar. Başlangıçta her şey heyecan verici ve her bir keşif Kabalistler için bir sorunun yanıtı haline geliyor. Çoğunlukla bireyin yaşamı temelden değişiyor. Bunun ardından da bir durgunluk dönemi başlıyor. Bunu da ben şeye benzetiyorum. Birazdan bahsedeceğim. Bu makamlar var yine tasavvufta. Bu makamlara benzetiyorum. Bu işte bast dönemi ve kabz dönemindeki makamlara benzetiyorum. Durgunluk dönemi, heyecan dönemi, işte genişleme ve daralma dönemine benziyor yine. Bu durgun devre ruhun dünyasından iç olaylara geçişin, insan ruhunun derin katmanlarından olağan bilinçliliğe, farkındalığa geçiş gibi. Bu yönelmede dünya ile ilgili bütün görgü değişiyor. Sıradan insanlarda olmayan bazı yetenekler geliştirdiklerine inanıyorlar Kabalistler. Duyma ve görme yeteneklerinin geliştiğini düşünüyorlar. Ve bu yetenekleri başkalarının yararı için kullanılabilir hale geldiğini, çünkü iç evrimle insanın ruhunun dönüşümüyle bir iç evrim geçirdiklerini ve bu iç evrimle gelen armağanlar olarak kabul ediyorlar bu yetenek gelişmesini, algıdaki artışı. Bir doktor kendi profesyonel rolünü uygularken yaptığı işi kabalistik olarak tıbbi iç iyileştirmeyle ilişkilendiriyor ve iç eğitiminin o noktada farkına varıyor. Ve bir takım ritüellerle bu iç eğitimler, algıdaki açılmalar pekiştiriliyor. Bu eğitimler de bizim yine Hint mistisizminde de gördüğümüz çok benzer oruç, inziva, cinsellikten uzaklaşma gibi ritüeller. Evrenin yaratıcısıyla, Tanrı'yla olan ilk yakınlaşmayı ifade ediyor. Tanrı'yla yakınlaşma amacıyla sürekliliği olan yeniden yaratılış entelektüel olarak kavranıyor. Hakikat Tanrı'da her an yeniden yaratılmaktadır. Fiziksel yaratılış akılla kavranılamaz. Ancak akıl Tanrı'ya yaklaşmak için bir alettir. Yani aklı tamamen bırakmıyor. Çünkü akılla kavranılamaz ama akıl Tanrı'ya götüren bir alettir diyor. Yani bir aracı olarak görüyor aklı. Yaratılış sürecini anlama çabası sonuçta yaratıcı ile buluşma şansını veriyor. Bizim buna da işte Miraç inancı olduğu gibi. Hristiyan mistisizminden de bahsedeceğim.
Hristiyan mistisizminin başlangıcı İskenderiye'de, Helenistik kültürün merkezinde başlıyor. Hem ticaretin önemli şehirlerinden bir tanesi Roma İmparatorluğu'nun. Bu bölgede entelektüel sınıf arasında yayılması, antik Yunan düşüncesi, Hristiyan teolojisinin sentezi şeklinde gelişiyor. Bu öğreti, yani Hristiyan inancını sentezleyen, Hristiyan mistisizminden bahsederken daha doğrusu Clement ve Origen'den bahsetmek zorundayım. Tıpkı Buda'dan bahsetmek zorunda olduğumuz gibi. Çünkü bu mistisizmin, bu keşişlerin ve manastırın doğuşu bu keşişlere ya da bu Hristiyan mistiklerine dayanıyor. Clement ve onun öğrencisi Origen, kilise babalarına göre dünya ve ona dair her şey kötüydü. İyi olan tek şey ruhtu ve Tanrı'ya ulaşmanın tek yolu da dünyayı terk edip inziva ve tefekkür yoluyla ruhu temizlemek, arındırmaktı. Clement'in Atina'da doğup büyüdüğünü biliyoruz. Bir genç yaşında bir entelektüel yolculukta İtalya ve Doğu Akdeniz'de 10 tane bölgeyi dolaşıyor Clement. En sonunda da İskenderiye'ye yerleşerek ilk Hristiyan okulunun kurucusu olan Pantaenus'un öğrencisi oluyor. Burada eğitimi süresince Hristiyan, hocasının ölümünden sonra Roma takibatı sebebiyle o dönemde Hristiyanların Roma tarafından öldürüldüğü ve Hristiyanlığın yasak olduğu bir dönem. Roma takibatı sebebiyle İskenderiye'den kaçana kadar okulun başında oluyor. Birçok öğrenci yetiştiriyor ve o zamanki gizli Hristiyan cemaat arasında da saygın bir konuma geliyor Clement. Kiliseye bağlı ama bunun yanında Atina'da doğup büyüdüğü için antik Yunan felsefesinden de etkileniyor ve felsefeyi Tanrı'nın hediyesi olarak görüyor. Yazılarıyla da Hristiyan Platonizminin temellerini atıyor. Clement'in Platonik felsefeyle Hristiyan inancını sentezlediği yazıları Hristiyan mistisizminin temellerini atıyor. Mistik ve mistikel terimlerini ilk defa onun yazılarında görüyoruz Hristiyan literatürüne. Ve Clement'in öğrencisi usta mistik Origen de yine Hristiyan mistisizmini temsil eden önemli isimlerden bir tanesi. Hristiyan bir aileden geliyor. Roma tarafından takip edilerek şehit edilen, Roma tarafından öldürülen Hristiyan keşişlerine ya da Hristiyan mistiklerine şehit olarak kabul ediyorlar. Ve ailesinin bakımını üstlenerek babası öldürülünce ders vermeye başlıyor. İncil'de geçen bir ayetten etkileniyor, bir cümleden etkileniyor. Çünkü kimileri daha doğuştan evlenme yeterliliği taşımaz. Kimileri de insanlar tarafından evlenemeyecek duruma getirilir. Kimileri ise göklerin hükümranlığı için kendilerini evlenmekten beri tutarlar. Bunu yüreğine sığdırabilen sığdırsın. Bu emri kendine örnek alarak zühd hayatı yaşamaya başlıyor, kendini çekiyor. Yunan felsefesinin yanında İbranice de biliyor ve İncil üzerinde de o dönemin otorite isimlerinden bir tanesi oluyor. İnsan ruhu Tanrı'nın suretinden yaratılmıştı. İnsan ruhunu terbiye ederek Tanrı ile bir bütün olabilirdi. Hristiyan mistisizmi de Hint mistisizmi ve Yahudi mistisizmi gibi çok benzer aslında düşünce olarak. Bu bağlamda kendisine bağlı öğrencilerle katı bir zühd hayatı yaşıyor Origen ve Hristiyan mistisizminin münzevi hareketlerinin de temelini atıyor. Clement ve Origen'in öğretilerinin yine geçtim galiba slaytı. Öğretileriyle Hristiyan mistisizminin başlangıcı sayabiliyoruz. Hristiyan mistisizminde Roma'nın ciddi anlamda bir takibatı var. Bu takibatın bitmesiyle Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline gelmesiyle birlikte kilisede rahat ve açık bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Burası enteresan çünkü Roma'nın takibatı ve insanları öldürmesi, Hristiyanları öldürmesi esasında
Hristiyan dünyası için, o dönem Hristiyanlığı yaşayan o küçük topluluk için aslında çok kötü bir durum. Ama bu takibat bittiği anda Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlık resmi dini haline gelmesiyle birlikte artık Hristiyanlar kaçmamaya başladılar. Kırsal kesimlere, terk edilmiş bölgelere gitmemeye başladılar. Ama bundan Hristiyan mistikler çok da memnun olmadılar. Bu enteresan geldi bana. Çünkü mistikler o hayatı tercih ediyorlardı. Halkın arasına karışmak onları hoşuna gitmedi. O böyle çileli hayat, çünkü sürekli kaçmak zorundalar, sürekli saklanmak zorundalar, bir stres altındalar, öldürülenler şehit sayılıyor, şehit olma ihtimalleri var, böyle bir mertebe yükselmesi ihtimalleri var. Şimdi o ihtimal ortadan kalktı ve onlar yine bu mistikler, Hristiyan mistikler yine bu asketik, bu çileli hayatı sürdürmeye devam ediyorlar. Şehit olma durumu da artık bir seçenek olmaktan çıktı ama yine de inzivayı terk etmiyorlar. Fakat sürekli inzivada kalmanın bir süre sonra bir takım etkileri ortaya çıkıyor. Bazı kişiler bir süre sonra deliriyorlar inzivada ve gizlenme zorunluluğu da artık ortadan da kalkınca Tanrı'ya ulaşma yolunun pratikleri de bu dönemde değişmeye uğruyor. Dünyayı terk ve uzlet yine en iyi yöntem Tanrı'ya ulaşmak için, ama bunu artık böyle tek başına inziva halinde değil de gruplar halinde yapmanın ve deneyimli bir liderin gözetimi altında yapmanın daha doğru olduğuna karar veriyorlar. Bu noktada aynı çatı altında kalan keşişler kendi başlarına inzivaya çekilebilecek olgunluğa erişene kadar ayrı hücrelerde kalıyorlar ve tefekkürlerine devam ediyorlar. Ve ilk manastır hareketlerinin de temeli bu şekilde atılıyor. Manastır sisteminin ilk kurallarını da Mısırlı Pachomius atıyor. Bu Konstantin'in ordusuna bir asker Persler tarafından esir alınıp hapse atılıyor. Hapse atıldığı bölgede Hristiyanların mahkumlara yönelik yardımsever tutumlarından çok etkileniyor, onların iyiliklerinden, ve Hristiyan olmaya karar veriyor. Hapisten çıktıktan sonra Palamon bir keşişten ders almaya başlıyor ve bir rüya görüyor. Rüyasında ona bir manastır yapması emrediliyor ve bu şekilde Hristiyanlığın ilk bilinen manastırını inşa ediyor. 9'u keşişler, 2'si rahibeler olmak üzere 11 tane manastır inşa ediyor. 7. yüzyıla gelindiğinde Hristiyanlık Arabistan, Mısır, Kuzey Afrika, Suriye, Anadolu'ya kadar yayılmış bir haldeydi. Özellikle Anadolu'da Hristiyanlığın farklı dinler ve kültürlerle etkileşime geçmesi Hristiyan mistisizmini de yine şekillendirdi. Kapadokya babaları olarak bilinen, ben şu an o bölgeden size sesleniyorum, Kapadokya bölgesinden, Aksaray'dan. Kapadokya babaları olarak da bilinen Gregor ve Basil, Doğu Hristiyanlığı teolojisini sistemleştiriyorlar. Antik Yunan felsefesi etkisinde bir Doğu Hristiyanlığı mistisizm anlayışının oluşmasını sağlıyorlar. Yazdıkları eserler var. Bu eserlerle bu mistisizmi ortaya çıkartıyorlar, kurallarını yazıyorlar. Gregor, Musa'nın Hayatı adlı eserinde Musa'nın Sina Dağı'na inzivaya çekildiği o 40 günlük dönem dışında dünya ile ilişkisini koparmadığını söylüyor. Bunu örnek göstererek gerçek bir Hristiyanın da dış dünyadan bütünüyle kopuk olmaması gerektiğini savunuyor. Ona göre mistiğin ruhsal yolculuğu sırasında elde ettiği kazanımları eyleme dökmedikten sonra Tanrı'ya ulaşması mümkün değil. Basil ve Gregor bu düşünceleri Hristiyan mistisizmi içerisinde bireysel kurtuluştan çok topluma hizmet ederek kurtuluşa erme düşüncesini benimseyen toplulukların ortaya çıkışını sağlıyor. Batı Hristiyanlıktaki serüven doğudaki çöl babalarının öğretilerinin yoğun etkisi altında kalmakla beraber bireysel müzevilikten çok manastır hareketleri olarak daha sonra ortaya çıkıyor. Doğu Hristiyanlığının aksine Batı Hristiyanlığındaki mistisizm hareketinin kilisenin kontrolünde, çoğu zaman da ruhban sınıfının üyeleri tarafından başlatıldığını görüyoruz.
10. yüzyıldan itibaren Avrupa'da ekonomik gelişmelerle birlikte bir refah dönemi başlıyor, nüfus artıyor, şehirler büyüyor. Bu refah döneminin bir sonucu olarak okur yazar, tüccar sınıfı dini metinlerin yerel dillere çevrilmesine başlıyorlar. Dini metinler çevrilmeye başlandığında artık dini metin sadece ruhban sınıfa ait olmaktan çıkıyor. Herkesin okuyabileceği bir hale geliyor. Ve bununla birlikte de sadece manastırda yaşayan insanların değil, herkesin bireysel mistik tecrübeler yaşamasına imkan tanıyacak bir durum meydana geliyor. Bu döneme yeni mistisizm adı veriyorlar. Fransisken ve Dominiken hareketleri gibi hala günümüzde etkin olan mistik tarikatların kurulması da bu dönemde ortaya çıkıyor. Mistik keşiş profiline yani manastırın toplumdan ayrı elit bir sınıfmış gibi lanse ettiği mistik keşiş profiline bir tepki olarak doğuyor yeni mistisizm dönemi. Özellikle dini metinlerin her dile çevrilmesiyle birlikte. Hristiyan mistik serüveninin son amacı Tanrı'yla bütünleşme. Herkes tarafından her yerde gerçekleştirilebilir. Erken dönem Doğu Hristiyanlığı mistisizmine göre fakirlik ilkesini de tekrar hayata geçirmek istediler. Çünkü Avrupa'da çok ciddi anlamda zenginleşme, tüccar kesimin zenginleşmesi meydana gelmişti. Ama bu zenginleşmeden rahatsız oldular. Çünkü İsa'nın tavsiye ettiği gibi artık yaşayamadıklarını fark ettikleri için fakirliği tekrar gündeme getirip yine mütevazi bir yaşam tarzını uygulama yoluna ya da seçmeye çalıştılar diyelim. Yine bir şey yapalım. Nasıl şu ana kadar bir sıkıntımız var mı? Çok iyi gidiyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Yani böyle Verebilelim mi? tabii. Sakıncası yoksa yanımıza içecek bir şey alalım. Tabii ki. Evet, ben de onu diyecektim ya. Bir 5 dakika bir ihtiyaç molası. Ben de bir kahve alsam süper olacak. Aynen, bir kahve yapalım. Güzel konuya geldik çünkü. Tamam. O zaman hocam siz 5 dakika ara veriyoruz. tamamdır. Sayın hocam, eskiden İstanbul'dan Konya'ya giderken Bolu'da mola verirlerdi, biliyor musunuz? Ya bize göre mola değil hocam ya. Eren içten geldi galiba ondan kaynaklı. Kaptan derdi 5 dakika mola. Ya ne gün derdi ya. Çok muavinlik yaptım o yollarda. Dur açayım. Çok lastik değiştirdim o yollarda. Hocam 5 dakikalık mola olmaz. Yarım saatten önce. Yarım saat mi olurdu hocam? Bilmiyorum ki işte. Tabii. Çünkü ciddi bir bulunduğunuz yerin doğası yarım saatte ancak hissediliyor. Maşallah Elif hocam ne güzel hazırlanmış. Ne kadar kapsamlı, ne kadar verimli bir sunum. Turgay hocam orada mısınız? Evet. Mehmet hocam çay iç bak mola verdik. Sonra bir daha yarım saat sonra da senin için mola vermeyelim. Ben her zaman çay içtiğim için molada konuşuyorum. What's up, guys? Zach Scott here playing Untitled Goose Game. This is the most requested game right now. You all want to see this. This will be a short series. Let's keep this intro short. Nazan müdahale et. Thousands of likes, so thank you for that. If you want to see me 100% complete this game, be sure to like this video and subscribe. We're almost at 4 million subscribers. I cannot thank you guys enough. Eran'dan geliyor. Problem yok. Turgay Hoca nerede? Gitti mi? Gelir şimdi ilaç almaya gitmiştir. Ha. Bu saatte eczanede kapalı ama nöbetçi var değil mi? Doktor arkadaşları var yani idare ediyordur. Hayır be Sayın Hocam. Ben de sizi Bolu'dan hatırlıyorum ama nereden demiştim ya, tamam. Şimdi Ulusoy'da çalışıyordunuz siz de değil mi?
Erhan'cığım nasılsın? Çayını almış mı? Allah yani ben günahımı yanıma aldım. Şöyle bir iki yudum yutayım da. Oh. Teşekkür ederim Mehmetciğim. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Erhan'cığım iyi gidiyor ya çok şükür. Seni görmek güzel. Evet yani bir haftadır görüşemiyoruz değil mi? Yüz yüze kalamadık yani. İFOMED toplantılarına katılıyor musun bilmiyorum. Orada tabii sohbet Biraz edelim. benim nöbetler gün aşırı falan oluyor. Yani orada olduğumda da ne yazık ki şey oluyor. Yani hani bir giriyorsun bir çıkıyorsun falan filan. Yani o da biraz yani gerek eğer kameraya açık oluyorsam yani problem. Yani sonra derler ki yani kardeşim biri devamlı oraya buraya hareket ettiriyordu. Arkadan hasta geçiyordu. Yarın Doktor Hasan Doğan anlatacak proloterapiyi. Türkiye'ye proloterapiyi getiren bir hocamız. Bir dakika neyi getiren? Proloterapiyi. Evet. Ön terapi. Proloterapiyi o uyguladı. Hmm. Çok da sevilen bir insan ben gibi. Benci değil. Hani Yunus Evet. diyoruz. Evet. Şey de çok, taraftar da çok. Elif hocam çok muhteşem bir sunum. Yani sizi ayakta alkışlıyorum. Evet. Çok verimli, çok güzel bir sunum. Ya estağfurullah. Hazır Yok, mıyız? Elif hocam devam edin. Şöyle başlayalım istiyorum. Saim hocam şey yaptı. Sağ olsun ekibiyle birlikte bir ilahinin müziğini gönderdi bana. Ben de üzerine okudum ama şeyin içine aktaramadım. Cep telefonundan açsam ses gelir mi acaba? Deli. Cep telefonu. Tabii ki. Ben Tamam. anlayamadım. Ne oldu? Saim Şimdi- hocam okudu, üfledi mi? Ne oldu? Ben anlayamadım. Hem üfledi sadece okumadı. Okumayı ben yaptım. O hep üflüyor zaten. Buyurun. Bir ses vermeye çalışayım ben. Herkes gelince Sesiniz şey yapalım. geliyor Elif Hanım. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyoruz. Devam edin. Hiç problem değil. Tamam. Ben cep telefonumdan açacağım çünkü. Tamam. Hem de böyle bir şey olsun, bir rahatlama olsun Evet, diye. evet. Herkes çay içerken güzel olur. Ses nasıl? Geliyor mu ses? Şu an- Geliyor. Yok, gelmiyor. Elif Hanım ses gelmiyor. Gelmiyor mu ses? Yok. Ses gelmiyor. Nasıl yapalım? Bilgisayarınıza aktarıp oradan çalabilirsiniz. Elif'ciğim merhaba. Merhabalar. Canım WhatsApp Ben- web'den indirsene onu. Bir saniye şimdi şey yapmaya çalışacağım. Bir dakika. WhatsApp web'ten açmaya çalışacağım. Hey, wow, listen for me. Okay. No. Excuse me. Açabilirsem. Tabii açabilirsem. Galiba başaracağım. Saim hocam bu arada ben konuşayım biraz. İzin verir misiniz? Vermiyorum abi, çay iç. Ya hay Allah. Çay, Bir saniye. bak arada ben Laf- konuşayım dedim. Bak konuşturmadın gördün mü? Feride Hanım bize bu ses paylaşmayı da göstermişti ama ondan bir eğitim alacağız bu gidişte galiba.
Ben toplu bir fotoğraf alayım arkadaşlar. Bir dakika ben videomu açayım. Bir dakika. Geldi mi görüntü? Videosunu açmayanlar açarsa harika Gerek olur. yok, gerek yok. Ben geldim. Çekin. Ben komşu yakın demiştim. Gittik geldik oturduk biraz. Çekiyorum. Allah'ım yarabbim ya. Heh, Meryem Hanım da geldi. Tamam, alıyorum. Okay. Saim Hoca beni çekemiyor ya. Bak, Mutluymuş gibi görünüyor. iki Konyalı birbirini çekemiyor ondan yani. Sen muavin, Yolda ben var ya. muavin olmaz ki. Bir de şoför Yolda lazım. var. Yolda çekici gördüm bir tane. Arkasında ne Al, yazıyor biliyor musun? çekici gördün yani. Çekici gördüm bir tane, arkasında ne yazıyor? Ne yazıyor? Gülümseyin çekiyorum yazıyor. Firmanın adı da ilgi çekici. Ben şöyle yapmaya karar verdim. Bunu başaramadım, ben birazcık şeyim bu konuda. Siz gruba atın, biz oradan Aynen, gruba atıyorum. siz konuşurken biz kendimiz dinleriz. Şu an gruba attım. Süper. Siz devam edin, biz şimdi Hissettim kendimi. Belediyede. işte seni onun için alıştırıyoruz sana yani. Ön tarafa doğru yürüyelim falan. Aynen. Tamam, Hadi. geldim. Hadi geçmiş Geldim. olsun. Tamam. Kusura bakmayın teknik bilgisizliğimden dolayı. Tasavvufla ilgili bir Alman ilahiyat profesörünün sözüyle başladım. Tasavvuf Muhammed'in kendi gizemciliğinden doğmuştur ve onun gizemciliğiyle açıklanmalıdır. Bu Alman ilahiyat profesörü aslında gizemciliğe hiç inanmayan ve gizemcilik konusunda böyle antitezler yazan bir profesör. Fakat el yazması birçok eser okuyor tasavvufla alakalı ve en nihayetinde böyle bir cümle kuruyor. O yüzden enteresan geldi. Birçok bilgin tasavvufun gelişiminde yeni Platoncu etkilerin önemini vurguluyor. Yeni Platonculuğun yakın doğuyu baştan başa etkilediğini aslında kimse inkar edemez. Zaten felsefeden de biliyoruz. Porfiros'un, Plotinos'un Eneatları üzerine bir yorumu var. Aristoteles'in Teolojisi adlı eser de yine çok erken dönemde Arapçaya çevriliyor. Ve yine Rumi'nin şiirlerinden yaptığı seçkiye yazdığı ünlü bir ön söz var Nicholson'ın. Orada solunan havada yeni Platonculuk vardı diyor o dönemi anlatırken. Ve yeni Platonculuk akımından tasavvufun etkilendiğine dair çeşitli görüşler var. Ama benim okuduğum çeşitli kaynaklardan ilk zühd hareketinin İslam'daki kökenleriyle zorlanmadan açıklanabileceği düşüncesi var. O yüzden de Sufiliğin ilk biçiminin İslam'ın kendi ürünü olduğu düşünülüyor. İslam yeni Platoncu ve Hristiyan etkilerin güçlü olduğu kadim doğuda geliştiği için ilk döneminde yine de bu akımların etkisi altında kalmış olabilir ama Sufizmin ilk biçimi İslam'ın kendi ürünüdür şeklinde yorumlanıyor. Sufi yün, saf elbise giydiği için Sufi'yi burada Hücviri'nin ve Kelebazi'nin tanımlarından aldım ben bu Sufi tanımlarını. Hücviri'nin birkaç tanımı var. İşte o saf yün elbise, yün saf demek. Bu yün elbise giydikleri için Sufi deniyor. Bir başka tanıma göre safı evvel, Allah'ın huzurunda veya camide safı evvelde durdukları için, ilk sırada durdukları için bu tasavvuflara Sufiye ismi veriliyor. Diğer bir gruba göre de ashab-ı suffayı dost bildiklerinden bu ismi alıyorlar. Diğerlerine göre bu isim safadan, saflıktan türemiştir diyor Hücviri. Kelebazi'de suffa, saf kelimelerine nispet edenler zahiri hallerini dikkate alarak kendilerine bu ismi vermişlerdir diyor. Saflaştıkları için, ruhlarını arındırdıkları için Sufi olmuşlardır diyor. Sufi, dünyayı terk ederek vatanından ayrılan, dostlarını bırakarak memleket memleket dolaşan, karnı aç, bedenleri çıplak, mahrem yerlerini örtme ve açlığı giderme konusunda
terk edilmesi caiz olmayan miktardan fazla dünya nimetinden faydalanmayan bir zümredir diyor. Yani ölmeyecek kadar yiyip sadece işte belli miktarda giyinip memleket dolaşan insanları Sufi olarak tanımlıyor. İran, Türk ve Urdu edebiyatları bu Sufi velilerin olağanüstü niteliklerini öven ya da şeyhlerin kerametlerini anlatan şiirlerle dolu bu edebiyatlar. Tasavvufun temel anlamı İslam'ın içselleştirilmesi, İslam'ın temel düşüncesi, temel özü olan tevhid düşüncesinin, yani Allah'ın birliği inancının bireysel bir deneyim olarak yaşanması. Sufiler daima İslam'ın içinde kalmışlardır. Tasavvufi tutumları herhangi bir mezheple sınırlanmamıştır. Herhangi bir başlangıç noktasından başlayıp hedeflerine varabiliyorlardı. Ne mezhepler arasındaki ayrılıklar, ne ilahiyat tartışmaları Sufileri hiçbir şekilde ilgilendirmiyordu ya da yollarını etkilemiyordu. Türk mutasavvıfların temel hedefi aynıdır. Burada Araf suresinin 172. ayeti onları yönlendiren bir temel oluşturuyor aslında. Burada bir tarih üstü ezeli bir anlaşma var. Bir Allah ile yapılan bir anlaşmadan bahsediyor bu 172. ayette. Yaratılış öncesi Allah Adem oğullarına soruyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rab burada öğretmen, öğretici, her şeyi bilen anlamında. Ben sizin öğreticiniz, öğretmeniniz, Rabbiniz değil miyim? İnsanlar da Rabbimizsin, buna tanıklık ederiz diyorlar. Bu insanlar henüz doğmamış olan Ademoğulları. İnsanlarla Allah arasındaki bu ezeli anlaşma düşüncesi Müslümanların, özellikle de Müslüman tasavvuf ehlinin din bilincini her şeyden daha fazla etkiliyor. Çünkü ezelde biz onunla anlaştık. Bu fikir insanları yönlendiriyor. Ezeli ve ebedi kudretiyle insanın sevgi dolu cevabı ve verdiği sözü hakkındaki düşüncelerini anlamak için bu noktadan yola çıkmak gerekir. Mutasavvıfın amacı Allah'ın geleceğin mahluklarını yokluk uçurumundan kurtarıp onlara ahirette kendilerine yeniden karşılaşabilmeleri için can, sevgi ve anlayış bahşetmeden önceki yalnızlığına, ruzi elestin yaşantısına geri dönmek. Amaç bu yokluk uçurumundan kurtulmak ve yeniden Allah ile tekrar sevgiyle karşılaşmak, bu yalnızlıktan kurtulmak. Kim Kur'an'ı bilirse bir bakıma yeniden dirilir. Tüm tasavvufi öğretilerin kaynağı Kur'an ayetleri. İlk Sufiler Allah'la kul arasındaki karşılıklı sevgi vaadini keşfedinceye dek birçok surede ürkütücü biçimde anlatılan kıyamet günü korkusuyla yaşıyorlar. Fakat ne zaman ki sevgi vaadi, bu anlaşma keşfediliyor, o zaman artık huzur bulmaya başlıyorlar. Kötülüğü emreden nefsi emmareden nefsi mutmaineye kadar türlü mertebeler olduğunu keşfediyorlar. Kur'an'da Allah'ın insana şah damarından daha yakın olduğu, evrenin Rabbinin ve yaratıcısının hem içkin hem de aşkın olduğu yazıyor. Gözler onu fark edip kavrayamaz, o gözleri görür. Ama nereye dönerseniz orada Allah'ın yüzü vardır. Allah doğaya ve insan ruhuna işaretler yerleştirmiştir ve onları görmek, anlamak gerekir. Tasavvufun başlangıcı peygamberin kendisine kadar uzanır. Kur'an'da onun ümmi olduğu, okuma yazma bilmediği söyleniyor. İslam Sufizminin temelinde de, yani bu Sufizmi anlamanın temeli de burada yatıyor. Kelam olarak ete kemiğe bürünüp Hazreti İsa aracılığıyla tecelli ettiği Hristiyanlıkta nasıl kelama tertemiz bir kap oluşturmak için Meryem'in bakireliği gerekliyse, Allah'ın Kur'an'ın kelamı aracılığıyla tecelli ettiği İslam'da da bu emaneti yine ümmi olan, okuma yazma bilmeyen, saflığı bozulmamış bir peygamber ile akli bilgiyle kirlenmemiş bir kap ile iletmesi gerekliydi şeklinde anlatılıyor.
Hazreti Muhammed tasavvufi yani manevi zincirin ilk halkasını oluşturuyor ve İsra suresindeki ilk ayetlerde üstü örtük bir şekilde peygamberin miracı, tasavvuf ehli için Allah'ın huzuruna manevi yükselişin ilk örneğini oluşturuyor. Yani orada, o noktada, Miraç'ta Hazreti Muhammed'in Allah'a kavuşması gibi bir tecrübe yaşanması arzulanıyor. Bu böyle bir mistik tecrübenin ilk aşaması gibi görülüyor. Sufiler kendi çeşitli hal ve makamlarını kendilerine göre yorumlarken peygambere kadar uzanan ya da en azından peygambere atfedilen birçok hadisten yararlanıyorlar ve her eğilimin muhakkak bir hadis dayanağını buluyorlar. Hazreti Muhammed'in kişiliği bu sufilerin ümmetinin manevi hayatına büyük önem taşıyor. Çünkü onun eşsiz bir yol gösterici olduğunu ve her Müslümanın üzerine düşen görevin onu kendisine örnek almak olduğunu düşünüyorlar. Peygambere gösterilen hürmet ve çok geçmeden efsanevi boyutlara ulaşıyor. Orta Çağ mutasavvıfları onu insanı kamil, yaratılışın nedeni ve amacı, Allah'ın dostu ve ümmetin şefaatçisi olarak görmeye başlıyorlar. İlk Sufilerin yazılarında yalnızca anlatım zenginliği değil, aynı zamanda tasavvufi tecrübelerden, bu mistik deneyimlerden süzülüp gelen düşünsel bir derinlik de görülüyor. Daha önce söylemiştim, bu mistik tecrübeyi anlatması neredeyse imkansız olduğu için dile getirilmesi oldukça güç olan bu deneyim 10. yüzyılda yaşamış kimi sufilerin dualarında ya da Hallac'ın bazı şiirlerinde unutulmayacak güzellikteki soyutlamalarla ifade ediliyor. Daha sonraları Arap ülkeleri dışındaki ülkelerde de buna benzer gelişimler var. İran'ın edebi dili, tasavvufi özlemlerini Farsça'da dile getiren yazarlara tabii çok şey borçlu. Türkçe'de de mutasavvıf şair Yunus Emre'nin çok latif bir edebi dilinde tasavvuf dönüşüme uğruyor. Hint İslam dillerinde Sindi, Pencabi ya da Urduca, Peştuca dillerinde de bu tumturaklı ilahiyat Arapçası, şiir Farsçasıyla seslenmeyen mürşitlerin konuşmaları ve ilahilerinin sonucu. Çünkü ilahi aşkın, Allah'a bağlılığın sırlarını ifade edebilmek için ana dili kullanmak zorunda kalıyorlar ve ana diller en ulvi düşünceleri anlatmak için bir aracı pozisyonuna geliyor. Tıpkı Yunus Emre'de olduğu gibi. Bu diller sonradan mutasavvıf olmayan yazarlar için de edebi bir ortamın temellerini atıyor. Burada Hallaç'tan ben kısaca bahsetmek istedim. Bunu özellikle koydum bu bölümü. Hallacı Mansur biliyorsunuz, enel hak, ben hakkım, hakla bir oldum. Ya da ben hakkın aynasında görünerim gibi tercüme edilen gibi anlatılmaya çalışılan enel hak cümlesini sıkça dile getirdiği için çok tepki çekiyor o dönemde. Bir dönem sürgünde kalıyor. Hallacı Mansur Uzak Doğu'ya ciddi, çok uzun bir seyahat yapıyor ve Uzak Doğu seyahatinde de çok defa kerametler gösterdiğine dair rivayetler var. Örneğin işte gemide seyahat ederken yemeklerin bittiğini ve bir anda Hallacı Mansur'un işte yemekler ortaya çıkardığı gibi vesaire rivayetler anlatılıyor. Ve o Uzak Doğu seyahatinin dönüşünde bir noktada Hallaç tutuklanıyor, işte sürgün, daha sonra da idam ediliyor. Bu söylediği cümlelerden dolayı bu vahdeti vücut bir olma anlayışını sürekli dile getirdiği için onu İslam dışı kabul ediyorlar. Hallacı Mansur'un ilk tasavvufun ya da sufizmin ilk şehidi olarak görülüyor Hallacı Mansur. O yüzden önemli. Ve Hallacı Mansur'un son derece duygusal dizeleri var. Hakkı anlattığı. Ve onu getiriyorlar idam yerine. İdam yerine geldiğinde ayakları zincirli, böyle raks ederek tasavvufi bir sarhoşluğun içinde bir rübai okuyarak gidiyor. Daha sonra Dostu Şibli'den seccadesini istiyor, namaz kılıyor. Namazda dile getirilemeyecek bir şekilde insanla Allah'ın ayrılığının ve birliğinin sırrına bir kez daha değiniyor.
halk onu taşa tutmaya başladığında rivayete göre ya da menkıbeye göre Şibli de ona bir gül atıyor. Bunun üzerine Hallaç bir iç çekiyor. İç çekişinin sebebi sorulduğunda diyor ki halk ne yaptığını bilmiyor ki, onlar mazurdur diyor. Ama Şibli ne yaptığını biliyordu. Onun yaptığı benim gücüme gitti diyor. Ve bu düşmanın attığı taş değil, dostun attığı gül yaralar sözü de bir Türk atasözü olarak o rivayetten ortaya çıkıyor. Hallacı Mansur'un son sözleri, vecd sahibi aşığa bir ve tek olanı birlemek yeter oluyor. Ve yani aşığın kendi varlığını aşk yoluyla temizlemesi gerektiğini söylüyor ya da birlemesi gerektiğini söylüyor. Tamamen içselleştirilmiş gerçek bir tevhid ve bedeli aşığın kanıyla ödeniyor. Daha sonraki olaylar Hallacı Mansur'un bedenine yapılan işkenceler vesaire, oraları koymak istemedim. Zaten de fazla detay, biraz da acı. Tasavvufta makamlar ve haller var. Manevi yoldaki ilk makam, ilk başlangıç noktası tövbe. Tövbe günahlardan uzak durmak, her türlü dünyevi kaygıdan vazgeçmek. Tövbe ile ilgili bir şiir var, bir mısra var. Tövbe bineği şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir. Tarikatın ilk mertebelerinde müridin vera ve zühdü artırması gerekiyor. Bu kavram mübah olan her şeyi terk etmek, haram olmayan, aslında helal olan şeyleri de fazlasını terk etmek anlamına geliyor. Burada mübah olan her şeyi terk et, dünyayı terk et, en sonunda da seni Allah'tan ayıran zühd düşüncesini de terk et. Yani terk et gibi bir üçleme yapıyorlar. Mübah olanı terk et, dünyayı terk et, zühd düşüncesini de terk et. Cennete girme umudunu, cehennem korkusunu da terk et. Burada tasavvufta cennete girme hayali ya da cehennem korkusu yok. Tarikatın tövbe ve zühd ile girilen sonraki aşaması, nefse, aşağılık benliğe, temel içgüdülere karşı sürekli bir mücadele, yani nefis mücadelesi bir sonraki aşama. Çünkü tasavvufta nefs, kabahatlerin, günahların, aşağı niteliklerin kaynağı olarak görülüyor. Sufiler nefs ile yapılan mücadeleye büyük cihat, en büyük cihat diyorlar. Çünkü insanın baş düşmanının nefs olduğunu düşünüyorlar. Kur'an'da kötülüğü emreden nefsi emmare ifadesi en başta başlangıç noktasını oluşturuyor. Kur'an'da kendini kınayan nefs, bu da ikinci mertebe nefsi levvame de deniyor. Bu da aşağı yukarı insanların eylemlerini gözetleyen ve anlayan bir bilince karşılık geliyor. En sonunda da mutmain, yani kalben tatmin olmuş, sükûna kavuşmuş nefs. Bu durumda nefsin bu üçüncü durumu, nefsi emmareden kendini kınayan nefse, oradan da mutmain olan, kalben tatmin olmuş nefse geçtiği anda artık nefs Kur'an'a göre vatanına, Rabbine geri dönmüş oluyor, sükûna kavuşuyor. Nefsin terbiyesi için tüm mistik geleneklerde olduğu gibi tasavvufta da oruç ve uykusuzluk var. İlk zahitlerin geceleri ayakta namaz kılarak, gündüzleri oruç tutarak günlerini geçirdiklerinden söz ediliyor sıkça. Sufi adabında birçok metinde az yemek, az uyku, az konuşma, bunlara halvet de ekleyebiliriz. Bunların birçok metinde geçtiğini görüyoruz. En önemli makamlardan bir tanesi de tevekkül, Allah'a tam olarak güvenmek ve ona teslim olmak. Gerçek tevhid inancı tevekkülü gerektiriyor. Mutlak olan Allah tasavvuf düşüncesine göre tek faildir. Dolayısıyla insan kendisini ona tamamen bırakmalıdır, teslim etmelidir. İlahi kudret her şeyi kucakladığı için insanın onun kudretine tam olarak teslim olması, güvenmesi gerekir. Sufiler zahiri fakirliği tasavvuf yolunun başlangıcında gerekli bir makam saymışlardır. Fakr makamı diyoruz. Mümkün olduğu sürece hayatları boyunca da bunu korumaya çalışırlar.
Kimi büyük mutasavvıfların aşırı yoksulluğunu dokunaklı biçimde anlatan birçok hikaye var. Ve bunların doğruluğundan da kuşkulanmak için bir neden yok. Mutasavvıfın üzerinde uyuduğu çoğu kez dünyadaki tek malı olan hasırdan bahsediliyor. İran şiirinde manevi zenginliğin simgesi haline geliyor hasır. Çünkü mutasavvıfın üstünde uyuduğu hasır, Süleyman'ın havada uçan tahtından daha yüksek bir mevki verdiğine inanılıyor. Manevi anlamda fakirlik, servet arzusunun olmayışıdır. Servet biriktirme arzusunun olmayışı, öteki dünya nimetlerine kavuşma arzusunun da yokluğunu içeriyor. Gerçek fakrın görünümlerinden biri de mutasavvıfın hiç kimseden bir şey istememesi. Manevi yoldaki başka bir makam da sabır makamı. Eyüp ile Yakup'un tutumlarında olduğu gibi Allah sabredenlerle beraberdir ayetinden yola çıkarak sabır ve sonrasında şükür. Sabır onunla birleşme müjdesi getirdim derken şükür ondan gelen tüm hazinenin sahibiyim der. Tasavvufta şükür sabırdan üstün görülür. Sabır manevi yol üzerindeki önemli bir kilometre taşı görülür ama şükür makamına ulaşmış bir kişi ilahi bir lütufla takdis edilmiştir. Kuşkusuz şükür sabırdan üstündür. En derin anlamıyla şükür Allah'ın hikmetine ilişkin bir içsel sezgi olarak tanımlayabiliriz. Son makamda muhabbet ve marifet. Bunlar bazen birbirimizin tamamlayıcısı, bazen muhabbet, bazen de marifetin daha üstün olduğu görülüyor. Mantıksal aklın erişemeyeceği bir bilgi ve ilahi sırrın daha üst seviyede kavranışı olan marifetin çeşitli yanlarını tanımlamaya çalışıyorlar. Daha sonraları kamil mutasavvıflar için genel olarak arif tarifi tabiri kullanılıyor. Çünkü mümin Allah'ın nuruyla görünürken arif Allah'la görür. Tasavvuf ehlinin çoğu Neml suresindeki 34. ayette geçen burada marifeti anlatıyor bu ayet. Krallar bir memlekete girdiler mi onu perişan ederler. Yani marifet ehlinden bahsediyor. Marifet geldiği zaman artık geriye başka bir şey kalmaz. Çünkü ilahi olarak ilham edilen bu bilgi kalbi içinde Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak şekilde tamamen boşaltır. Marifetin böyle bir etki yarattığı düşünülüyor. Şimdi Yunus Emre'ye geldik. Burada Yunus Emre'nin şiirlerinden örnekler aldım ben. Bu örneklerde Yunus Emre'nin şu ana kadarki açıkladığım mistisizm, Hint mistisizmi, Hristiyan mistisizmi, Yahudi mistisizmi, tasavvuf, Sufizm kavramlarında anlatılan basamaklar, aşamaları Yunus'un şiirlerinde, Yunus Emre'nin şiirlerinde çok net görebiliyoruz. Bu şiirlerde ilk mesela dinler üstü bir anlayıştan bahsediyor. Çünkü tasavvufta da insanı hiçbir sufiyi engelleyen herhangi bir din, mezhep olmadığı için bütün insanları tek gördükleri için, yaratılmış olarak gördükleri için bir dinler üstü durum var. Ben şiirleri kendimce şerh edeceğim ve yavaş yavaş birkaç tane şiir koydum zaten. Bu şerhlerle birlikte de sunumumu bitireceğim. Burada ilahisi de var. Bu bilenleriniz mutlaka vardır. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur, bir dem gelir. Şadi olur, bir dem gelir, giryan olur. Şadi sevinçli demek, giryan ağlamaklı. Benim gönlüm bir bakmışsın çok sevinçli, bir bakmışsın ağlamaya başlar. Bir bakmışsın kış mevsimi, bir bakmışsın bağ bostan. Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez. Bir an olur ben
suskun olurum, sükûn ederim, hiçbir şey bilemez olurum. Birden dilinden dür döker, dertlilere derman olur. Birden dür, inci demek. Birden dilimden inciler dökülmeye başlar ve bütün dertlilere derman olurum. Birden arşın üzerine çıkarım. Birden tahtes seraya inerim, tahtes sera mezara inerim. Birden bir katre olurum, birden bakmışsın umman olurum. Birden cehalette kalır, hiç nesneyi bilmez olur, cahil olurum. Hiçbir şey bilemez olurum. Bir bakmışsın Galinus-u Lokman olurum. Burada Galinus, bu Hristiyan hekim aslında anlatılan, Galinus-u Lokman olurum. Birden div olur, div şeytan anlamında, cin anlamında. Birden div olur, peri virane olur yerim. Cin gibi viranelerde dolaşırım, cinler gibi. Bir bakmışsın Belkıs olurum, bütün cinlerin sultanı olurum. Birden görür olmuş geda, bir yalın tene giymiş aba, bir bakmışsın fakir olmuşum, yoksul olmuşum, geda yoksul ve sadece üstüme bir elbise giymişim. Birden bir bakmışsın Fafuru hem Hakan olurum. Bir başka şiirinde, ikinci şiirlerin sadece evet buraları gözüküyor. Şiirlerin devamları şu an sanırım gözükmüyor. Neyse bu kadar kısımlarından geçelim. Zaten Yunus Emre şiirlerini öz Türkçe yazdığı için şiirler gayet aslında anlaşılır bir şekilde yazılmış. Sadece Yunus Emre'ye hakkı olan aşkını anlatırken çok samimi bir dil kullanıyor ve Allah'la birebir konuşuyor, kişisel ilişki kuruyor. Konuşuyor onunla, kendi derdini anlatıyor ve anlatırken de çok bana göre çok etkileyici bir dil, çok doğal bir dil kullandığını düşünüyorum. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden alır değil. Aşksız Adem hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Aşksız, bunu açıklamaya da gerek yok. Eksik olman ehillerden kaça gönül cahillerden, Tanrı bizar bahillerden, vahil didar görür olur, görür değil. Bizar sıkılmış demek, bahil cimri demek. Tanrı bu cimrilerden artık sıkılmış durumda, bu cimriler didarı hakkı görecek değiller. Kara taşa su koyarsan, 50 yıl ıslatırsan hemen taş yine bayağı hünerli taş olur değil. Sen kara taşı 50 yılda ıslatsan o taş yine kara taştır. Gelip de sana inci mercan olacak değil. Taştan çıkar türlü sular, ayağından biter neler. Cahil gönlü taştan beter, cahil gelmez gelir değil. Cahili burada yani cahil olmayın anlamında, cahil gönlün taştan beter diyor. Boz yapalak devlen gece, emek yeme gündüz gece, onun işi göz sepektir, salıp ördek alıp değil. Devlengeç, çaylak gibi bu işe yaramaz, almayan, aşkı, gönlünde aşk olmayan insanla boşuna vakit harcama, bir şeyler yapmaya çalışma. Onun işi göz sepektir, o bir köstebektir. Onu bir köstebeği alıp da bir ördek, köstebekten de bir ördek yapacak değilsin. Onunla boşuna vakit kaybetme diyor. Şu çok güzel, ben çok seviyorum bunu. Derviş olan kişiler deli olur. Aşk nedir bilmeyen ona güler. Gülme sakın sen ona, iyi değildir sana. Kişi neye gülerse başa gelegan olur. Ah bu aşkın eseri her kime uğrar ise, derdine sabretmeyen yolda kalır. O bir kişi aşık olsa, aşk deryasına dalsa, o deryanın içinde cevher bulur. Aşık la mekan olur, dünya terkini vurur. Aşık mekansız olur, dünyayı terk eder. Dünyayı terk edenler de hakkı görebilirler. Bilir misiniz ey yarenler, gerçek erenler nerededir? Nereye baksam orada hazır, nerede istesem oradadır. Kim ki dostu sevdi, evi barkı terk etsin. Değmeler dostu sevemez, dostun sevgisi candadır. Aşksızlara benim sözüm benzer kaya yankısına. Bir zerre aşkı olmayan belli bilin yabandadır. Yalancılık eyleme gel, aşka yalandır deme gel.
Bunda yalan söyleyenin anda yeri zindandadır. Ey kendi özünü bilmeyen, sözün manasını anlamayan, her varlığın ister isen uş ilm ile Kur'an'dadır. Burada da kendi kendisini kınadığı bir şiiri. Bu da çok hoşuma gidiyor. Ey derviş diyen bana, nem durur derviş benim. Bana derviş diyenler benim nerem derviş. Dervişlik yaylasında hareketim kış benim. Dervişlerin arasında benim hareketim kışa benzer. Ben kendi özümü görüyorum. Sallana sallana yürüyorum. Bütün kin, kibir, adavet benim gönlümü almış. Düşmanlık benim gönlümü almış. Bana derviş diyorlar. Derviş kıyafetini de giydim. Ama yola bakıyorum, utanıyorum çünkü bütün her işim benim yanlış. Şeyhim kamudan ulu, yani şeyhim hepten, her şeyden daha ulu, yolda uludan ulu. Benim gönlüm kaygılı, nefsim asayiş. Hırkam, tacım, gözlerem. Ben hırkayı, tacı, malı, mülkü seviyorum, onları gözlüyorum, kötü işler işliyorum. Her yanımdan gizliyorum, bin bir fasit, bin bir kötü iş benim. Burada aslında biraz bunu şeye benzetiyorum, tasavvuftaki kabz haline benzetiyorum. Darlanma hali. Çünkü makamlar arasında geçerken tasavvufta, sufizmde belli makamlar arasında işte genişleme, belli zamanlarda da daralma olduğunu söylüyor. Bu da bir daralma anı gibi, kendi kendini kınadığı, kendisinin aslında derviş bile olmadığı, hiçbir şey olduğunu söylediği bir şiiri. Hak cihana doludur, kimseler hakkı bilmez. Anı senden iste, anı sen senden iste, o senden ayrı olmaz. Her yerde hak her yerdedir. Onu sen kendinden iste, o senden ayrı zaten değildir. Dünyaya inanırsın, rızka benimdir dersin. Niçin yalan söylersin? Çünkü hiç dediğin olmaz. Ahiret gayet ıraktır, doğruluk çok gerektir. Ayrılık sarp firaktır, hiç giden geri gelmez. Dünyaya gelen göçer, bir şerbetin içer, bu bir köprüdür geçer, cahiller onu bilmez. Gelin tanışık edelim, işi kolay tutalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bu şiir de çok hoşuma gidiyor, onu da söyleyeyim. Herhalde bundan sonra bitiyor galiba ya da bir şiir kalmış olabilir, emin değilim. Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut. Bütün dünya malı senin olsa, kaftan kafa bütün cihan mülkü senin olsa. Ya bu alem malını oynayıban uttun tut. Bütün bu alemin malını kumarda sen kazandın, uttun say. Sen Süleyman Köşkü'nde taht kurup oturdun bil. Div-i periye düptüz hükümler eyledin tut. Sen bil ki Süleymansın, bütün periler cinler sen onların hükümdarısın. Sen Feridun haznesi Nuşirevan genciyle Karun malını da sen Feridun'un hazinesini, Nuşirevan'ın hazinesini, üstüne bir de Karun'un hazinesini hepsini sen malına kattın tut. Bu dünya bir lokmadır, ağızdadır çiğnenmiş. Çiğnenmişi ne tutmak ha sen anı yuttun tut. Bütün bunları da sahip olsan bu dünya bir lokmadır ve ağızda çiğnenmiştir zaten. Çiğnenmişi de tutamazsın, sen de onu yuttun say. Ömrün delin bir oktur, yay içinde dop dolu. Dolmuş oka ne durmak ha sen anı attın tut. Ömrün gerilmiş bir oktur, yay içinde. Artık gerilmiş oku tutamazsın, sen onun attın say. İş bu cihan mülkünden ansızın ün ederler, ansızını şimdi bil hazırlanıp gittin tut. Çün denize gark oldun, boğazına geldi su. Sen artık bu noktadan sonra yapacak bir şey yok. Ömrün artık sona geldi. Her şeye de sahip olsan ölüm bir nefestir. Sen de onu aldın tut diyor. Yar yüreğim yar gör ki neler var. Bu halk içinde bize güler var. Burada sufileri işte halkın ayıplaması, onlara gülmesinden bahsediyor. Ko gülen gülsün. Hak bizim olsun. Gafil ne bilir, hakkı sever var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Girdik bu yola aşk ile bile, gurbetlik ile bizi salar var. Her kim merdane, gelsin meydane, kalmasın cane, kimde hüner var. Kimde aşk varsa gelsin bu meydan duruyor. Kimde hüner varsa gelsin ortaya çıksın demiş.
İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül misali taşa benzer. Aşkı olmayan gönülü taşa benzetiyor. Taş gönülde ne biter, dilinde zehir biter. Nice yumuşak sözlese sözü savaşa benzer. Eğer gönül bir taşsa, aşkı yoksa onun dilinden zehir dökülür. Yumuşak bir söz bile söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var, gönül yanar, yumuşanır, muma döner. Taş gönüller kararmış, sarp katı kışa benzer. Ol sultan kapısında, ol hazret tapusunda, aşıkların yıldızı her dem kuzey yıldızına benzer. Aynı hırs o olmuştur, nefsine o kalmıştır, kendine düşman olmuş Yavuz yoldaşa benzer. Aşktır kudret körüğü, kaynatır aşıkları, nice kaptan geçirir, andan gümüşe benzer. Aşk insanı nice yoldan geçirir, nice basamaklardan atlatır, en nihayetinde onu gümüşe çevirir. Evet, bu da benim son slaytım. Yunus Emre okurken bu beyti yazdım ben. Yunus Emre okumaları yaptım ben uzunca bir süre. Kendim şerh etmeye çalıştım işte sözlükten vesaire bir takım da şerhlerden falan faydalanarak. Bir noktaya geldiğimde Yunus Emre şiirlerinde şöyle bir düşünce oldu bende. Bir insan bu şiirleri nasıl yazabilir? Nasıl düşünebilir bunu? Nasıl yazabilir? Nasıl dökebilir diye böyle bir hayrete düştüğüm bir an oldu. Gerçekten de çok ciddi böyle düşünmeye başladım. Nasıl diye. Ertesi gün bir şiire denk geldim. Ertesi gün okuduğum şiirde bu yazıyordu. Yunus durdu girdi yola, kamu gurbetleri bile, tüm gurbetleri bilerek ben bu yola girdim. Kendi ciğerim kanıyla vasfı halim yazar oldum. Ben bunları kendi ciğerimin kanıyla yazdım. Bu işte biraz bende cevap gibi oldu yani bana bu mısra. Teşekkür ediyorum. Elif Hocam harika. Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu harika, Teşekkürler. harika sunumunuza. Ben bu ekran nasıl Lütfen. kapatayım? Onu bir de yapabilsem. Kapatırsınız. Bilgisayarı gönderin bize biz kapatırız. Tamam. Başardım. Arkadaşlar bu akşam biraz elimizde olmayan nedenlerle biraz uzun sürdü. Kusurumuza bakmayın. Çünkü Elif Hocam çok fazla emek vermiş. Eline yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Girdiği konular böyle bir saatte anlatılacak konular değil. Bu akşam aramızda Mehmet hocamın da ön ayak olmasıyla bir teolog arkadaşım var. Elif hocam yakın arkadaşım olur kendisi. Ona bir 5 dakika 10 dakika söz verelim. Çünkü epey beklettik. Kendisi de biraz yorgun. Turgay hocam buyurun bizi bir nasıl diyeyim bir sela diyeyim bir hu diyeyim bakalım sizin taraftan. Estağfurullah. Zaten Elif hocama çok şey borçlusunuz. Çünkü o bütün bir yarı yıl müfredatını size bir akşamda verdi. Onun için okul parası ekstra ödemek gerekmiyor herhalde yarı yıl dönemi için. Tabii akademik bilgiler çok olunca her zaman arka planda eksik kalacağı düşüncesi var. Birbirine bağlama var. Onun için haklı olarak o boşlukları ortadan kaldırıp bir ana blok sunma çabasındaydı. Çok teşekkür ediyorum ben. Tabii yani burada sadece yani bu söylemlere, bu ifadelere ancak katkıda bulunabilirim birkaç konuyu irdeleyerek o kadar. Şunu demek istiyorum ben, benim alanım Hristiyan ilahiyatı, Yahudi ilahiyatı. Tasavvuf üzerine biraz çalıştım. Ama şunu demek istiyorum, aslında bu tarz mistik yollar kadimden beri dinlerin yetersizliğinden doğmuş yollar aslında. Yani dinlerin halkla bağının koptuğu noktalarda yukarılara çekildiği, anlamları halkın sade, basit anlamlarından uzaklaştığı her noktada hocamın biraz önce söylediği gibi, daha başında söylediği gibi o kadimden gelen nehir devreye giriyor.
Yani Hermetik, Sümer, Babil, hep oralarda bu mistik arka planlar var. Çünkü insan o tatminsizliği, yani somutta gördüğü tatminsizliği, çünkü somut bir müddet sonra, sembol bir müddet sonra onu tatmin etmemeye başlıyor. İşte orada ilahi kolektif bilinç dediğimiz bir içsellik, kişi içselliği devreye girmeye başlıyor. Eğer kişi içselliği belli bir kadim bir ırmak gibi bir küçük kanal bulamıyorsa şayet, işte o zaman ya kendisi o kanalı açıyor, bir bakıyorsunuz arkasından birileri geliyor, ya da birisinin açtığı ya da birisinin taklit ettiği. Çünkü bu mistik akımlar arasında, ister Yahudilik olsun, ister İslam tasavvufu olsun, hele hele Hristiyanların tasavvufuna baktığımızda ya da mistik anlayışına baktığımızda, arka planlarında hep bir Yahudi ile alver olayı zaten otomatik olarak mevcut. Hem tartışmalı olarak mevcut, hem de teoloji oluşturma babında bir zıtlık olarak da mevcut. Ama hocamın dediği gibi Anadolu dolu dolu zaten. Bütün bunların kesiştiği nokta, özellikle Kapadokya babaları, Nevşehir, o bölgede Yahudiler doluydu zaten. Bütün onlar iç içe gire gire yani bugün mesela geçen de konuşurken de söylemiştim. Mesela Zohar kitabının aslında taklidi Risale-i Nur kitaplarıdır. Hocam belki ben çok seneler sonra bunu fark ettim aslında. Yahudilik üzerine çalıştıktan sonra. Yani demek istediğim, ilginç alışverişler olmuş vaziyette. Burada ben Yunus'a çok değer veren bir kişi olarak, aslında keşke Yunus bir Batılı'nın Fransuası gibi olsaydı da, yani Yunus'un arkasından en azından o sadelikte, o halk dilinde, o gönül dilini ifade edecek bir Yunus ilahiyatı, işte bir Yunusi tarikat diyebileceğim bir yol, bir tarik oluşsaydı. Fakat biliyorsunuz Yunus'un Alevi arka planı, Sünnilerin her şeyi kapatma derdi içinde olması özellikle, otomatik olarak Yunus'u sadece Saim Hoca gibi böyle ilahi çok seven ne üfürenler için, işte hemen söyleyelim bir tane ilahi şeklinde alıp, o güzelim, biraz önce hocamın söylediği o güzelim şiirler birdenbire neyin içinde, o güzel şeyinde, tabii Konyalılar gene ne yapalım yani, Mevlana Ama falan hep, belki biz doğru anlıyoruz. hep Konya şeyine döndürüp Mevlana'yla bir anlamda böyle haşır neşir kapatıp Yunus'u kaldırmış vaziyetteler. Oysa gerçekten şaka bir yana, biraz önce hocam güzel bir şey söyledi. Yani neydi Yunus'taki bu güç? Aslında Yunus'taki güç hocam bence esas İsa'nın, bir Hristiyan olmayan İsa'nın o net söylemleri, evetin evet, hayırın hayır olsun gibi dandan günlük söylemleri halkla buluşturmasıydı. Ama böyle yaptığınızda tabii o ağdalı sözlerle bir takım ulemaların oluşturduğu o günümüzde işte bir Covid'e bile çare olmayan ağdalı kitaplar, içinde kaybolmuş dinler elbette ki buna tahammül edemiyordu. Yani beni bende demen, bende değilen bir ben vardır, bende benden içeri dediniz mi? Bitti zaten. Başka bir şey, bunun üzerine hangi kitabı okuyacaksınız yani? Adamcağız orada zaten daha önce de tartıştığımız konuda olduğu gibi genel vahiy yaşıyor. Dünyada iki tür vahiy var. Bununla bitireyim hemen. Bunlardan bir tanesi evrensel, genel, insanın o akışı, kainat akışında mevcut olan evrenden gelen yönlendiriş, ilahi yönlendiriş diyebileceğimiz, ona ne derseniz deyin, hak, yaratan, öz, ilk neden, başlatıcı, akıl, hiçlik, varlık falan filan. O genel vahiyden akan şey.
Özel vahiy ise bu işte dinlerin, eğer kabalist olmak istiyorsanız önce Yahudi olacaksınız. İşte tasavvufçu olmak istiyorsanız, işte Rufai olmak istiyorsanız Rufai hocaları dinleyeceksiniz. Ya da Halveti olmak istiyorsanız bizim tekkeye geleceksiniz. Rüya göreceksiniz, işte rüya görüp şeyhe söyleyeceksiniz. Şeyh efendi kabul ederse sizi alacak, işte falan filan. Yani kimisi kadınlar sümme haşa, yani o kadar sevgi dinini ne anlarlar falan. Yani bunlar gerçekçi baktığımız zaman bu kadar birikim arka planda, Hinduizm'de de böyle, Budizm'de de böyle maalesef o kadar çok insan biriktirmeleri var içinde ki Yunus bunların içinde bütün sadeliğiyle o kadın erkek fark etmeden Thomas İncil'inde dediği gibi 2'yi 1 yapmayı beceren nadir insanlardan biri. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Yine mükemmelsiniz. Biz seninle bir başlarsak. Hocam mükemmeldi. Ne yapalım? Bizi doyurdu bütün akşam. Yani ben şimdi size buradan Spinoza okurum. Bu iş çöker de çöktürmeyeyim. Arkadaşların sorusu vardı. Ben bir komünist olarak başka taraftayım çünkü. Evet arkadaşlar, vakit geçti ama bizim zamanımız var. Bizimle konuşmak, tartışmak, sorusu ve hatta ne bileyim katkıda bulunmak isteyen arkadaşlar varsa buyursunlar, bekliyoruz. Sayın hocam söz alabilir miyim? Abi Konya'dan çıktıysan alabilirsin. Elif hocama çok teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık. Gerçekten çok doyurucu bir sunum oldu. Ayakta alkışlıyorum. Turgay hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bizi her zamanki gibi aydınlatıyor. İsterlerse ona izin verelim. Zaten hasta. Lütfen Evet. rahat etsin kendisi. Yarın sabah iyi bir uyku alarak kalkabilir. Gördünüz mü? Hemen biraz sadelik falan dedik. Abi, doktor, hekim. Hadi Hekim dediler. abi. Hekim. Çekil aradan. Ben sana ne diyorum? Hayır, şimdi şunun için üzülüyorum. Turgay hocam, siz nezaketinizden ayrılmazsanız bağışıklığı güçlü. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl Konyalı? Direkt kıvırıyoruz abi. Hiç Abi problem. hiç kaçışımız yok yani. Yok abi, yok abi. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Teşekkür Gerçekten ediyoruz üstad. çok Aynen. memnun oldum tanıştığımıza. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun, var olun. Eyvallah. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Evet arkadaşlar, top sizde. Bizim zamanımız var. Sıkıntımız yok. Elif Hanım'a bir soru sormak isterim. Şimdi Buyurun Elif Hanım. Allah cevaplayabileceğim bir yerden geliyor. Yok, yani hani anlamak için, çünkü yani herhalde bir basit bir soru olacak sizin için. Şimdi bütün mistik deneyimlerde veya mistik gönderilerde yani yüce varlığa, Allah'a, Tanrı'ya ulaşmak diye bir hedef var. Yani nedir yani o hedef? Yani neden o hedefe? Yani ulaşınca ne olacak yani? Tanrı'ya ulaşınca ne yaşıyoruz biz? Yani Ne buradaki yaşayacağız insan, sevgili Hakan? oradaki haz duygusu, yani efendim tatminlilik, eksik kalmışlığın tamamlanması gibi şeylerdeki yani bir insan için itici neden nedir? Aslında sorunun içinde söylediniz. Yani benim yaptığım okumalardan anladığım kadarıyla şunu söyleyebilirim. Burada Allah'tan bir kopuş olduğunu düşünüyorlar. Dünya düşülen bir yer. Dünya ayrı düşülen yer. Dünya haktan ayrı düşülen ve eziyet çekilen yer. Aslında gerçek huzur, onunla tekrar ona kavuşulduğu nokta. Yani eskiye dönmek. Bu arzu geldiğimiz yere geri dönmek. Çünkü biz olmamız gereken yerde değiliz düşüncesi. Baştan biz aslımızdan koptuk. Biz bu dünyaya düştük. Burada da zaten çileli bir hayat var. Biz bu hayattan kurtulup asla dönmeye çalışıyoruz. Özümüze hakla bir olduğumuz noktaya geri dönmeye çalışıyoruz fikri bence asıl ulaşılmak istenen. İşte onu soruyorum. Yani aslında bu bir tautoloji gibi oluyor. Ya bu sadece sizin için değil. Yani ben bunu gerçekten yani tasavvuf için de anlamaya çalışıyorum. Yani velev ki oraya döndük yani. Halkla da bir olduk. Yani hem hal olduk yani en alak olduk. Olduk da ne olduk yani hani o anda ne oluyoruz? Yani o olma halinin kendisinin bizde yani olma halini bugünden bilmek mümkün müdür?
Yoksa bu bilmediğimiz bir halin içerisine doğru kendimizi istemeksizin şey mi yapıyoruz? Yani itiyor muyuz? Yani o hale doğru bir... Bununla ilgili de şöyle bir fikrim var. Bu tür bu yolda olan ya da bu böyle bir amaç edinmiş insanlar çeşitli mistik deneyimler yaşıyorlar. Bu işte anlatamadıkları, ifade edemedikleri bir deneyimden bahsediyorlar. Mesela bir tasavvuftan ben şunu duymuştum. İşte bir parmak bal yedim ben. Bir daha o balığın tadına ulaşamadım. Ben ömrüm boyunca o balın tadını arıyorum bundan sonra. Ömrüm onunla geçecek. Ben bir kez bunu tattım. Ne olduğunu biliyorum. Bir his duydum yani. Bir şey hissettim. Bunu işte tarif ederken bir simgeleştirme yaptı orada. Yani balla simgeleştirdi. Ve onun tadını tekrar alabilmek için ömrüm boyunca bu yoldan gideceğim. Yani orada bir mistik tecrübe, mistik deneyim yaşanıyor ve o tecrübede bence büyük bir tatmin yaşanıyor. Büyük bir huzur duygusu, büyük bir tatmin. Bunu zaten hani insanın hakka ulaşması değil de hakkın insana nüfuz etmesi gibi de anlatıyorlar. Hakkın insana nüfuz etme duygusu gibi. Böyle bir duygusal deneyim yaşadıktan sonra o yoldan çıkamıyor salik ya da işte seyri sülük ya da kemale erme ihtiyacında olan kişi kendini o yola mecbur hissediyor. O saatten sonra tekrar o hisse yaklaşmak için, o hissi tekrar hissedebilmek için bu yolda gittiklerini ve bu mistik tecrübelerle de pekiştirdiklerini düşünüyorum. Yoldaki yani o yolda olmayı ya da işte hakka ulaşma ihtiyacını diye düşünüyorum.